Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yapımı çok kolay, kısa bir sürede bitirebileceğiniz bu görmüş olduğunuz kağıt ipten yaptığım sepetin tarifini anlatmaya çalışacağım. Rattan görünümlü bir sepet. Şöyle öncelikle şu alt kısımdan başlayacağız. Taban kısmından. Bu kısmı başak modeli şeklinde öreceğiz. Şu duvar kısımlarını da bu teknikle, farklı bir teknik kullanarak öreceğiz. Şu kısım sizi birazcık zorlayabilir ama diğer kısma geçtiğinizde çok rahat bir şekilde sepetinizi tamamlayabileceksiniz. Ben bu sepeti saksımın daha güzel görünmesi için ve daha doğal görünmesi için yaptım. Siz de farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Daha küçüklerini örebilirsiniz, satışını yapabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin hayal gücünüze kalıyor. Şimdi dilerseniz hemen tarifimize başlayalım. Arkadaşlar öncelikle kendi belirleyeceğimiz bir renkte kağıt ipe ihtiyacımız olacak. Ben bu kağıt ipleri şöyle bağ halinde aldım. 2 tane bağ bitti. Bundan da çok az kullandım. Bu da üçüncüsüydü. Ben böyle sarıp yumak haline getirdim. Bunun dışında 4.0 mm bir tığ ihtiyacınız olacak ve bir makasa ihtiyacınız olacak. Malzemelerimiz bu kadar. Malzemelerimiz hazırsa sepetimizin yapımına geçelim. Arkadaşlar ipimizi 2 kat olarak öreceğiz. Bütün sepet boyunca 2 katlı öreceğiz. Şöyle ipimizi birleştirelim ve hemen bir sihirli halka oluşturalım. Sihirli halkamızı oluşturduk. İçerisine şöyle tığımızı sabitledik. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğnemizi yaptık. Hemen 6.'nın şöyle başak modeli vereceğimiz için tam şurasından şöyle şuradan batarak 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2. Şimdi diğerine geçiyoruz. Diğerinde zaten batacağımız noktası belli. Hemen şöyle tırnağımıza da ayıralım. Daha kolay olacaktır. Şuradan şöyle battık. Hemen bir tane sık iğnemizi yaptık. Aynı noktaya bir kere daha battık ve bir sık iğne daha yaptık. Bu sırada komple her zincirin içerisine batarak başak modeli vereceğimiz için 2'şer tane sık iğne yapalım. Toplamda 12 tane sık iğne olması gerekiyor. 11 tane ördük. Yine aynı noktaya batarak 12.'yi de çıktık. Kapatmıyoruz. Hemen bir yandakinin şu arka kısmından şöyle alarak birleştiriyoruz. Şu anda ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Toplamda 12 tane sık iğnemizi tamamladık. Şimdi bu sırada da yine aynı şekilde her başağın içerisine 2'şer tane sık iğne yapacağız. Birinciyi yaptık, ikinciyi de yaptık. Şöyle arkadaşlar, yani şuradan değil, şuradan batıyoruz başak modelinin oluşması için. Şöyle 1, 2. Bu şekilde arkadaşlar her başağın içerisine 2'şer tane sık iğne olacak şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Toplamda 24 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Arkadaşlar sonuna kadar ördük. En sonuncuyu da yine bir yandakinin arka lopundan şöyle alarak birleştiriyoruz. Toplamda 24 tane örmüş olduk. 2'şerli. Şimdi her sık iğnenin içerisine birer tane sık iğne yapacağız. Şöyle başak modelini vererek birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar ördük. Sonuncuyu da yine şöyle battık. Kapatmadık. Bir sonrakinin arka lobundan şöyle alarak birleştiriyoruz. Bu sıramızda da birer tane tek ördük. Toplamda 24 tane örmüş olduk. Şimdi bir tek örüyoruz arkadaşlar. Bir tane çift örüyoruz. Aynı noktaya batarak çiftimizi ördük. Şöyle hemen bir sonrakine bir tane tek battık. Bir tane çift batıyoruz. Sıramızın sonuna kadar tamamlayalım arkadaşlar. Toplamda 36 tane olması gerekiyor sık iğnelerimizin. Sıramızı tamamladık. Sonuncuyu da yine battık. Hemen bir yandakiyle arka lobundan alarak birleştirdik. Bir tek bir çift olarak toplamda 36 tane sık iğne yapmış olduk. Zaten başak modelimizde şu anda
tamamıyla oluştu. Bu sırayı da yine aynı şekilde her sık iğnenin içerisine bir tane sık iğne denk gelecek şekilde başakların ortasından batarak sıramızın sonuna kadar birer tane tek sık iğne örüyoruz. Sıramızın sonuna kadar birer tane tek ördük. Sonuncuyu da aynı şekilde yine şöyle batıp bir yandakinin hemen şuradan arka lobundan birleştiriyoruz arkadaşlar. Bundan sonrasında hep bu şekilde gidecek. Şimdi 2 tane tek, bir tane çift öreceğiz. Hemen şuradan başlıyoruz. 1, 2. 2 tane tekimizi ördük. Hemen bir tane çiftimizi örelim. Bir tane çift ördük. Yine 2 tane tekimizi örüyoruz. Şimdi bir tane çift örüyoruz. Sıramızın sonuna kadar 2 tane tek, bir tane çift olacak şekilde tamamlayalım. Sıramızı tamamladık. Yine sonuncuyu da bir sonrakinin arka lobundan alarak birleştirdik. Şimdi her zaman olduğu gibi arttırmadan sonraki sıraların hepsini tek öreceğiz. Hemen bir yandakinden başlayarak teklerimizi örmeye başlıyoruz. Her sık iğnenin içerisine bir tane tekli sık iğne yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Sıramızı tamamladık. Sonuncuyu da yine arka lobdan batarak bir defa da kapattık. Şimdi arkadaşlar bu kısma dikkat edelim. Öncelikle 2 tane tekle başlıyoruz. Şöyle 2 tane tek sık iğnemizi örelim. 1, 2. 2 tane tekli sık iğnemizi ördükten sonra bir tane çift örüyoruz. Aynı noktaya yani 2 tane sık iğne yapıyoruz. Evet. 2 tane tek yaptık, bir tane çift yaptık. Şimdi 3 tane tek yapacağız. 1, 2 ve 3. 3 tane tekimizi yaptıktan sonra bir tane de çift örüyoruz. Çiftimizi de ördük. Sadece başlarken 2 tane tek, bir çiftle başladık. Bundan sonrasında hepsinde 3 tane tek, bir tane çiftle devam edeceğiz. Yorumlar kısmına da ben size sayılarının nasıl yapıldığının da bilgisini atacağım. Oradan bakarak istediğiniz boya ulaşana kadar sepetinizi daha büyük, daha küçük örebilirsiniz. Bundan sonrasında 3 tek, bir çiftle sepetimizin bu kısmını da tamamlayalım. Diğer sıralarımızı ördükten sonra sepetimize devam edelim. Arkadaşlar motifimizi bu şekilde tamamladık. Toplamda şuradan başlayarak ilk 6 sık iğne olarak yapmıştık. Buradan başlayarak toplamda 15 sıra yapmış olduk. En son yaptığınız sırada birer tane tek olması gerekiyor. Bir öncekinde de 6 tane tek, bir tane çift olması gerekiyor. Bu şekilde sıralarımızın hepsini tamamladık. Şimdi artık duvar kısmını yapmaya başlayacağız sepetimizin. İpimizi hemen şöyle arkasına çevirdik. Şuradan bu delikten başlayarak hemen bu şekilde aldık ve bir tane ilmek kaydırma yaptık. Bir sonrakine geçtik. Yine aynı şekilde ilmek kaydırma yaptık. Bu şekilde bütün deliklerin içerisine birer tane ilmek kaydırma yapacağız. Şöyle bir görüntüsü olacak. Bu şekilde. Şöyle bütün deliklerden devam ederek sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi son deliğe de şuradan batarak hemen zincir kaydırmamızı yaptık. Bir zincir çekiyoruz ve geri dönüyoruz tekrar. Geri döndükten sonra şuradan aradan hemen şurada belli oluyor zaten. Zincir kaydırmalara başladığımız yerden şöyle batarak hemen bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu kısım biraz sizi zorlayabilir. Bundan sonrası daha kolay olacaktır. Şuradan tekrar aralardan batarak sık iğnemizi yaptık. Şöyle bir görüntü olacak arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar şuralardan alarak sıramızın sonuna kadar tabanımızın duvar kısmını tamamlayalım. Evet arkadaşlar şu anda sıramızın hepsini tamamladık. Son kısımda hemen şuradaki boşluğa batalım. Şöyle çıktık. Şuradan ilk başladığımız zincirin hemen tepesinden batarak evet bu şekilde birleştirdik. Şu anda tabanımız hazır. Şöyle elimizle çekiştirerek düzelteceğiz. Modelimizi kurmaya başlayalım arkadaşlar. Hemen tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi
bu başaklardan değil, hemen şu arkada gördüğümüz kısımlarından alarak birer tane tekli trabzan yapalım. Şöyle arka kısımlarından örerek şu öndeki başaklar görünecek arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Yanlışlıkla şu ortasından almayalım. Hemen arkasını çevirdiğinizde şöyle alalım ve örelim. Birer tane tekli trabzan yapalım arkadaşlar. Görüntüsü bu şekilde olacak. Şöyle hasır bir görüntü oluştu gördüğünüz gibi. Hepsi tekli trabzan olacak şekilde. Unutmayalım, şu orta kısımdan değil, şöyle çevirdiğimizde şurada zaten hemen belli oluyor yerleri. Şunlar. İlk yapacağınız zaman sizi birazcık zorlayacaktır. Ama ikinci sırada çok rahat bir şekilde öreceksiniz. Bir sonraki sıraya devam edeceğiz. Sonuna kadar tamamlayalım. Sıramızı sonuna kadar ördük arkadaşlar. Hemen en sonuncusunda yaparken şöyle ipimizi tığın üzerine alıp hemen şöyle arka tarafından battık. Çıktık. Hemen bir tane tekli trabzanımızı yaptık. Şimdi bundan sonrasında artık yerlerimiz belli. Şu ön taraf kalıcı olacak. Biz hep arka taraftan çalışacağız. Şuradan çalışacağız. Devam ediyoruz. Sürekli bu şekilde spiral bir şekilde devam edeceğiz. Şöyle tığımızın üzerine ipimizi aldık. Hemen arka kısımdan bir tane tekli trabzanımızı yapıyoruz. Yine ipi tığın üzerine aldık. Bir sonrakinin hemen arka kısmından bir tane tekli trabzanımızı yaptık. Bir sonrakine geçtik. Yine buradan değil, şöyle arka kısmından batarak bir tane tekli trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi model ortaya çıkmaya başladı. Bu şekilde artık hiçbir şekilde farklı bir işlem yapmadan istediğimiz sepet boyuna ulaşana kadar aynı şekilde şöyle sürekli arka kısımdan örerek sepetimiz istediğimiz boya ulaşana kadar örelim. Arkadaşlar sepetimiz tamamlandı. İstediğimiz boyaya kadar ulaşmasını sağladık. Ben kendi saksımın ölçüsünde şu boylarda bir sepet istiyordum. Böyle kadraja sığdığı kadar göstereyim. Daha güzel bir görüntüsünün olması için ben yaklaşık 1 santim kadar daha uzun ördüm. İsterseniz siz de öyle yapabilirsiniz. İsterseniz de kendi hizasında yine saksınızın örebilirsiniz. Ama bu şekilde ben daha güzel durduğunu düşünüyorum. Şöyle bir görüntüye sahip oldu. Burası başlangıç yerimizde. Şöyle bir örgü. Bu kısmı yapmakta eminim hiç zorlanmamışsınızdır. Çok basit ve çok güzel duruyor. Hasır bir görüntüsü var. Şimdi en son sıramızı öreceğiz arkadaşlar. Her sıramızda tekli trabzan yapmıştık. Bundan sonrasında ise aynı noktalara yine bu tarafa değil, yine bunları yaptığımız gibi arka kısmından batarak sadece sık iğne öreceğiz bir sıra. Bir sıra boyunca şöyle başlayalım. Sadece sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir görüntü elde edeceğiz. Artık bitişi olacak sepetimizin. Ondan sonrasında da kulplarımızı yapacağız. Sıranın sonuna kadar, bu kısma gelinceye kadar sık iğne ile tamamlayalım. Arkadaşlar sıramızı tamamladık. En sonuncuya da yine aynı şekilde batıyoruz. Arka kısmından ve zincir kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde yaptık. Makasımızla ipimizi keselim. İpimizi kestik. Hemen çıkartıp arkasından gizliyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında aşağılara doğru saklayabilirsiniz. Şu anda sepetimiz tamamlandı. Bütün sıralarımız bu şekilde. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu birleşme yeri, ilk başladığımız noktayı mutlaka böyle ortalayacağız. Ortaladıktan sonra yanlardan 2 tane kulp yapacağız. Şimdi kulpları nasıl yapacağımıza geçelim. Kulpları yapmak için yaklaşık şu kadar, bir 20 santim olabilir. İpimizden şöyle katlayarak 10 kat yapalım. Şöyle saydığımızda toplamda 10 kat olacak. Ve bundan 2 tane yapmamız gerekecek arkadaşlar. 2 tane yapalım. İpimizi hazırladık. Şimdi sepetimize ilk başladığımız bu alt kısmın duvarını çıktığımız yerden şöyle tuttuğumuzda tam karşısına getirdiğimizde hemen şurada alanımız belirlendi. Şu kısımları yapacağız.
Şöyle tutuyoruz. Şu şekilde sanıyorum ki yeterli olacaktır benim sepetim için. Siz tabii kendi yaptığınız sepetin boyuna uygun yapmanız gerekiyor. Çok büyük yaparsanız çirkin durabilir. Küçük yaparsanız da yine uyumlu olmayabilir. Ona mutlaka dikkat ederek yaparsınız. Hemen şuradan hazırladığım iplerimi alıyorum. Bu ipleri şuradan tığ ile açtığım delikten içeriye doğru geçiriyorum. Eğer zorlanırsanız tığınızı kullanıp öbür tarafından da kalan iplikleri çekebilirsiniz. Daha rahat olacaktır. Şöyle tığ yardımıyla iplerimizi geçirdik. Şimdi şöyle tutuyoruz. Ben bilerek birazcık fazla santimini ayarladım ki düğüm atacak bir alanım olsun. Şöyle bir düğüm atalım. Merak etmeyin, birazdan bu fazlalıkların hepsi kaybolacak. Bir tane şöyle sıkı bir düğüm attık. Bunu bu şekilde bırakalım. Şöyle iplerimizi düzelterek diğer kısmından da zaten belirlemiştik yerimizi. Tam tersi taraftan da yine şöyle tığımıza bir delik açalım. Şöyle tığ uçlarını geçirerek iç taraftan bir defada da geçirebilirsiniz. Kalanları da yine elinizle de itebilirsiniz. Daha kolay olacaktır. Ben şu şekilde geçirdim. Hemen şuradan yine bu taraftan da bir tane düğüm atıyorum. Evet, düğümlerimizi attık. Şimdi artık bu ipleri saklamamız gerekecek. Şu fazla iplikleri şu kısımlardan şöyle tutalım. Bu kadar uzun olmasına gerek yok. Hemen makasımızla şuradan kestim. Birazcık da uzun bıraktım çünkü bu kısmı sarmal bir şekilde yapacağımız için bunlar da arada gizlenmiş olacak. Yine diğer aynı şekilde de şu kısmı keselim. Arkadaşlar ipimizi alıyoruz. Şöyle dibinden tığ yardımıyla şöyle yapıp geçiriyoruz. İpimizi geçirdik. Hemen şöyle buradaki ipleri de alarak birleştirelim. Tam şöyle dibinden bir düğüm atalım. Hafifçe. Sonra öbür taraftan da yine aynı şekilde bir düğüm atalım. Birazcık sık olmasını sağlayalım. Evet, şu anda hepsi bir tarafa toparlanmış oldu. Şimdi arkadaşlar şu şekilde ipimizi etrafında döndürerek buradaki diğer iplikleri gizliyoruz. Şu şekilde sıramızın sonuna kadar sıkı bir şekilde ipler görünmeyecek şekilde saralım. Arkadaşlar sarma işlemimizi bu şekilde gerçekleştirdik. Artık sonuna geldik. Sonunda yine sıkı bir şekilde şöyle dolayarak bitirme işlemini gerçekleştireceğiz. Şöyle baktığımızda göz kararı hemen hemen ikisi aynı olduğu gibi. Birazcık şöyle ipimizi uzun bırakarak keselim arkadaşlar. Şuradan kesiyoruz. Şöyle tutarak bir tane düğüm atalım. Sağlam olmasını sağladık. Şöyle tekrar bir tane daha düğümümüzü atalım. Şimdi aynı şekilde bu kulbun aynısından diğer tarafa şöyle tutarak ilk kulbumuz şuraya denk geliyormuş. Hemen oraya şöyle tığımızı batıralım. Artık yerimiz belli. Diğer kulbumuza da yine aynı şekilde bunu yaptığımız gibi bu kısma da yapacağız. Kalan ipliğimizi de şöyle alıyoruz. İç taraftan anlaşılmayacak şekilde şöyle gizliyoruz arkadaşlar. İçten gizleyelim. Bu zaten görünmeyecektir. Evet, diğer kulbumuzu da yapıp sepetimizi bitirelim. Arkadaşlar sepetimizin kulplarını da tamamladık. Çok tatlı, çok güzel bir sepet oldu. Kulpları da şöyle daha detaylı göstereyim size. Bunu şöyle çanta olarak bile düşünebilirsiniz. Biraz daha büyüğünü yapıp yazın içerisine plaj malzemelerinizi koyup kullanabilirsiniz. Dekoratif bir obje. Benim amacım tabii ki saksı altı olarak kullanmaktı. Ben hasır bir sepet yapmak istedim kendime. Hemen saksımızda da deneyelim. Arkadaşlar kadraja sığdığı kadarıyla sepetimiz bu şekilde oldu. Tabii ki siz resimlerinden daha net göreceksiniz. Şu bölüm arka bölüm. Ön kısmı da bu şekilde. Videodan gösterebildiğim kadarıyla tam istediğim gibi, istediğim boyda bir sepet oldu saksıma göre. Arkadaşlar bu tip bir sepet örüp bunun satışını yapabilirsiniz. Böyle duvar raflarınıza süs olarak kullanabilirsiniz. Daha küçüklerini, daha büyüklerini yapabilirsiniz. Bunlardan çok farklı objeler yapabilirsiniz. Tamamıyla sizin hayal gücünüze kalıyor. Ben elimden geldiğince tüm detaylarıyla size bu bohem sepetin yapım aşamalarını anlatmaya çalıştım. Eğer siz de yapmayı denerseniz mutlaka bana yorumlar kısmından yazın. Sizin için seçtiğim farklı tariflerime de videomun sonundaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri de açmayı lütfen unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz ve beni desteklediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.